Yorumlarda bazı arkadaşların "Abi ne olursun baştan sona serisine devam et. Abi yalvarırım ne olursun bu seriye devam et. Gene video gelsin." demesinden mütevellit baştan sona serisinin yeni videosuyla karşınızdayım. Bu videoda size küçük bir nostalji kuşağına çıkaracağım ve %90'ınızın unuttuğu bir çizgi filmi sizlere anlatacağım. Bu videoda Cartoon Network'ün karanlık derinliklerinden çıkardığım Symbionic Titan çizgi dizisini size elimden geldiğince anlaşılır bir özetle baştan sona sizlere anlatacağım. Ama videomuza geçmeden önce eğer bu videoyu beğenirseniz ve bu tarzdaki videoların da devamını talep ediyorsanız ve bunun yanında taze fasulye gibi taptaze olan kanalımıza da destek olmak isterseniz sadece 2 saniyenizi arayıp video like atabilir ve kanala abone değilseniz de abone olabilirsiniz. Şimdiden hepinize thank you. Artık lafı daha da fazla uzatmadan şimdi videomuza geçelim efendim. Bu çizgi dizinin hikayesini sizlere anlaşılır bir şekilde anlatmam için dizinin başrol karakterlerinden biri olan Lance'in hayatını anlatarak başlamam daha doğru olacak gibi. Lance, Octo ve Elena diziyi izleyenlerin bildiği gibi bizim dünyamızdan çok uzakta ve bayağı da farklı bir gezegende yaşıyorlardı. Lance'in babası o daha küçük bir çocukken tek başına yürüttüğü bir bilim projesinde çalışırken sebebi belli olmamaksızın vefat etti. Lance'in babası kendi dünyasına fazlaca faydalı bir birey olduğu için ve kraliyet üyeleriyle de yakınlığı olduğu için babasının vefatının ardından Lance'in yükümlülüğünü o dünyanın kralı aldı. Daha sonrasında kral kendi dünyalarında bir askeri okula verdi. Onu bir asker gibi eğitimli biri olarak yetiştirmek istiyordu. Lance bu okula girdikten sonra okulda bin bir türlü zorbalığa uğradı. Ama tüm bu duygusal zorluklara rağmen gene de yılmadı ve okulun mezuniyet töreninde onur madalyasına layık görüldü. Ama onu çekemeyen zorba dangalaklar onun sahneye çıkmasını engellemek için ona saldırmaya başladı. Lance ve bu zorbalar arasındaki savaş o kadar ileriye gitti ki Lance'in dünyasının en güçlü silahlarından biri olan robotları kullanmaya başladılar bu savaşta. Hem de izinsiz bir şekilde. Onlar robot formunda savaşırken ortalığı fazlaca dağıttılar ve en nihayetinde kralın önüne savaşarak çıktılar. Ama kral ve adamları deneyimli oldukları için hemen robotları etkisiz hale getirdiler. Ve böyle bir duruma yol açtıkları için Lance'in madalyasını da ona vermediler. Üstüne üstlük onu hapishaneye attılar. Ama daha sonra kral Lance'in babası olan Edward'ın hatırına Lance'i hapishaneden çıkarttı ve bu yaptığı hatayı telafi etmesi için onu tekrardan askeri okula geri gönderdi. Yıllar sonra Lance büyümesinin ardından artık bir kraliyet askeri oldu ve ardından diğer askerler ve komutanlarıyla birlikte bir göreve çıktılar. Başka bir gezegende Mutradi canavarları bir uzay üstünde askerleri rehin almıştı. Lance hemen gidip o askerleri kurtarmayı istiyordu. Ama komutanları gereksiz bir şekilde daha olmaz diye onlara emir vermeyip boşu boşuna onları bekletiyordu. Ama Lance komutanının saçmaladığını ve gereksiz bir emir verdiğini düşündüğü için komutanından habersiz bir şekilde o uzay üstüne tek başına sızdı. Ama içeri girdiğinde ve gözlem yaptığında gördü ki içeride tutulan tutsak askerler çoktan ölmüştü. Sadece ekranda biriyle konuşan Mutradi canavarlarını gördü. Ve onların konuşmasına kulak misafiri olduğunda anladı ki Mutradi canavarları ve kendi dünyasında olan General Madula bir darbe planlıyordu. Tam bunu öğrendiği anda bir Mutradi canavarı onu fark etti ve ona saldırdı. Sonrasında kendi robot formuna dönüşüp tüm Mutradileri indirdi orada. Sonrasında mekana komutanı ve diğer asker arkadaşları geldi. Ve komutanı ölmüş olan askerleri gördüğünde onu suçladı. Emrimi dinlemedin, askerler ölmüş, hepsi senin yüzünden dedi ve ardından birçok daha boş kelam etti. Ama sonrasında bu laflara fazlaca sinirlenen Lance kendi komutanının suratına yumruğu patlattı. Ardından normal olarak tabii onu hapishaneye attılar. Çünkü sonuçta yani komutanın suratına yumruk attı. Emrini dinlemedi. Yani gerçek hayatta da şu anda aramızda askere gidenler var mı bilmiyorum ama askerde komutanın yüzüne bir yumruk atmayı denerseniz büyük olasılıkla hayatınızı kaydırırlar. Öldürmezler belki ama ölmek için dua edersiniz. Neyse sonrasında Lance'i krala şikayet ettiler. Lance'in arkasında kral olduğu için onu sadece işte hapishaneye atabilmişlerdi. Normal bir adam bunu yapsaydı büyük ihtimalle 10 kere idam etmişlerdi. Ardından kral hapishaneye gelip Lance'le konuştu. Lance tüm olayları krala anlattı. Bir darbe olacağını, bir iç savaş çıkacağını söyledi. Ama kral ona inanmadı ve bunun gibi şeyler söyledi. Oğlum ne lanet adammışsın ya. Sürekli
Sürekli beni yüzüstü bıraktın oğlum, yani arkanda duruyorum ama rezil ettin beni dedi. Artık senin arkanda durmayacağım dedi ve çekti gitti. Tüm bu olayların ardından çok bir zaman geçmeden harbiden de kendi dünyalarına Mutradiler tarafından bir istila başladı. Kral o anda Lens'in haklı olduğunu anladı ama artık geçmişti. Mutradiler uzay gemileriyle birlikte onların dünyasına saldırmaya başladı. Bu savaş sırasında Lens'in hapis olduğu yere de bir tane bomba isabet etti. Bu sayede Lens'i hapis tutan demir parmaklıklar kırıldı ve Lens de kurtulmuş oldu oradan. Ama tabii daha hiçbir şey bitmiş değildi. Lens ortalıktan bulduğu bir silah ve kılıçla hemen kendi gezegenini kurtarmak için savaşa başladı. Bu savaş sırasında Mutradiler etrafını çevreledi ve onların yanında kendilerinden biri olan, geçtiğimiz dakikalarda anlattığım, suratına yumruğu patlattığı bir komutan vardı ya, işte karşısına o geldi. Meğerse bu komutan da hainin tekiymiş ve geçtiğimiz dakikalarda anlattığım o görevde onlara savaş emri vermemesinin tek sebebi komutanın Mutradilerin o uzay üstünde rahat rahat darbe planlarını yapmasını sağlamakmış. Yani tam bir hain oğlu hain çıktı bu herif. Yani bu kral da harbiden tam basiretsiz herifin tekiymiş bence ha. Oğlum adamın yüzünü söylüyorsun, lan bak diyorsun darbe olacak, iç savaş çıkacak. Herif yok. İnanmıyor aga, yani değişik bir adam. Bir dünya yönetiyorsun oğlum sen. Olaylara daha şüpheci ve daha temkinli olarak yaklaşman lazım bence. Neyse, akıl veriyor gibi olmasın, estağfurullah. Ardından komutan Mutradi canavarlarına kralı ve kızını bulup öldürmeyi emretti. Mutradi canavarlara gittikten sonra Lens ve komutan teke tek kıyasıya bir savaşa girdi. Ama bu savaş sırasında tabii ki de bizim çetin cevizi olan Lens bu hain oğlu hain komutanını da indirmeyi başardı. Bu savaş sırasında kralın kızı olan Prenses Elena da yanındaki bir koruma olan askerle birlikte savaş sahasında kalmıştı. Ve bu savaş sırasında birçok Mutradi canavarıyla savaşmak zorunda kaldılar. Ama yanındaki asker sonrasında yaralandı. Ardından ellerinden geldiğince savaşmaya devam ettiler ve bir şekilde bir Mutradi tankını ele geçirip tankın yardımıyla birlikte Kraliyet Sarayı'na gitmeye başardılar. Ve prenses de babasıyla kavuşmuş oldu. Ama tabi hala mutlu son yok. Çünkü sarayın dışında hala büyük bir iç savaş var. Ardından Mutradi canavarları sarayın içine sızmaya başardı. Ardından neredeyse tüm askerleri indirip kral ve kızının etrafını çevrelediler. Tam onları da indirecekken olay mahalline kahraman, yakışıklı, çetin ceviz Lens geldi ve çoğu Mutradi'yi orada indirdi. Ardından diğer askerlere adeta bir lider gibi emirler verip onları yönetti. Kral Lens'in bu teşekkeli ve lider görüntüsü karşısında hayran kaldı ve Lens hakkında önceden düşündüğü tüm kötü şeyler aklından bir anda silindi. Sonrasında kral bu savaşın bitmesini zor olarak gördü. Kızını ve Lens'i bir uzay gemisine koyup başka bir gezegene yollamayı planladı. Çünkü eğer kral ölürse kraliyetin bir umudu olmalıydı. O umut da kraliyetin varisi olarak prenses olacaktı. Ama eğer o da savaş içinde kalıp o da ölürse krallığın tüm umudu biterdi. Bu sebepten kral prensese koruması olarak Lens'i atadı ve onlar her ne kadar gitmek istemese de onları uzayda bir portal açarak savaştan kurtarmak ve krallığın son umudunu korumak için kendi gezegenlerinden milyonlarca ışık yılı uzaktaki bizim dünyamıza yolladı. Bu arada söylemeyi unuttum. Yanlarına bir de Octo adında simbiyonik bir makine verdi. Bu robot neredeyse aklımıza gelebilecek her türlü şeyi yapabilecek, büyük bir güç kapasitesi barındıran harbiden güçlü bir makineydi. Ardından bizimkiler dünyaya ulaştı. Ama uzay gemileriyle dünyaya düştüklerinde dünyanın askeri radarlarına da yakalandılar. Bu sebepten düştükleri alana çok kısa bir süre içinde bir ton asker geldi. Ve bizimkiler de onları da Mutradi zannedip onlarla savaşmaya başladı. Ama sonradan Prenses Elena anladı ki savaştıkları şeyler birer makine veya canavar değil. Onların deyimiyle onlar insanoidlerdi. Yani insanlardı. Bu sebepten savaşmayı kesip olay mahallinden kaçtılar. Sonrasında robot Octo sayesinde dünyanın kültürü hakkında birkaç bilgi edindiler. Ardından dünya halkı arasına karışmak adına okula başladılar. Güzel bir mahalleden ev satın aldılar. Tabii parasını da robot Octo sayesinde kendileri basarak ödediler. Ama ilerleyen sahnelerde tekrardan onların kendi gezegenini görüyoruz. Artık savaş bitmişti ve General Madula kralı yakalamıştı ve ona kızının yerini söyletmek için bin bir türlü işkence yapıyordu. En sonunda bir teknoloji sayesinde onun aklını okudu ve kızını yolladığı gezegeni buldu. Madula'nın planı prensesi de öldürüp hala direniş gösteren halkın tüm umutlarını da bitirmekti. Bu sebepten Madula fazlaca güçlü bir Mutradi canavarını dünyaya gönderdi ve canavar tüm dünya halkına eziyet etmeye başladı. En sonunda buna dayanamayan Prenses Elena ve Lens ve tabii ki Octo
bu canavarla savaşmaya gitti. Ama kendi robot formları bile bu canavarla savaşmak için fazlaca güçsüz kalıyordu. Bir süre savaştıktan sonra neredeyse yenilmek üzereydiler. Ama bir şekilde savaş esnasında Octo bir anda büyüyüp Lance ve Prenses Elena'nın da robotlarını içine alarak daha büyük, devasa bir robota dönüştüler. Ve bu robota da sonradan Symbionic Titan ismini verdiler. Çizgi dizinin ismi de buradan geliyor. İlk aşamada robotu kullanmakta harbiden güçlük çektiler. Ama sonrasında ustalaştılar ve ardından Mutradi canavarını indirmeye başardılar. Ardından bu Mutradi'yi yendikten sonra bir süre kafaları rahatlasa da en nihayetinde başka Mutradi canavarları da gelmeye devam etti. Her gelen Mutradi'yi tekrar ve tekrar yok ettiler. Ama hiçbir şekilde bunun arkası kesilmedi. Onlar ölene kadar büyük ihtimalle Madula başka Mutradi canavarları göndermeye devam edecekti. Ama bizimkilerin dönüştüğü Symbionic Titan da fazlaca güçlü olduğu için her gelen Mutradi'yi bir şekilde indiriyordu. Serinin son bölümlerine doğru bizimkiler uzay üstündeki bir insana yardım etmek için yola koyuldular. Ama bu uzay üstünde enerjiyle beslenen, özü de enerjiden oluşan tuhaf bir yaratık vardı. Ve enerjisini emdiği herhangi bir aleti yok ediyordu. Yani herhangi bir aletin enerjisini çektiği zaman o aleti de ebediyen bozuyordu. Onlar bu canavarla savaşırken bu enerjisel yaratık bizim Octo'nun tüm enerjisini emdi. Ve sonunda Octo da ölmüş oldu gibi bir şey. Ardından dünyaya geri döndüklerinde çok uzun bir süre boyunca Octo'yu tamir etmeye çalıştılar. Ama hiçbir şekilde başarıya ulaşamadılar. Bu süre zarfında General Madula dünyaya Mutradi canavarlarını göndermeye devam ediyordu. Ama artık dünyada Mutradi canavarlarına karşı gelebilecek bir güç olmadığı için Mutradi canavarları insanoğluna acı çektiriyordu. Ama serinin son bölümlerine, son sahnelerine doğru kimliği gösterilmeyen, kimliği gizli biri Octo'yu tamir etti. Hem de çok kolay bir şekilde. Onlar o kadar çabaya rağmen bunu yapamamıştı. Ama bu yüzü gösterilmeyen kişi sadece bir iki tuşa basarak Octo'yu tekrardan hayata döndürdü. Sonrasında Octo ile kavuşan bizimkiler hemen Symbionic Titan'a dönüşüp bu Mutradileri de indirdi. Ve bu bölümle birlikte de bu seri noktalanmış oldu. Yani bu son anlattığım kısım Symbionic Titan serisinin son bölümüydü. Yani bu çizgi dizi bu şekilde final yaptı. Octo'yu tamir eden kişi kimdi? Veya bizimkilerin ana dünyasındaki savaşa ne oldu? Tüm bu soruları cevapsız bırakarak yapımcılar bu seriyi bu şekilde bitirmiş oldu. Artık gerisini de siz tahmin edin diyorlar herhalde, ne bileyim. Çünkü bir ikinci sezon gelir diye bekledim ben hep ama aradan kaç yıl geçmesine rağmen ikinci bir sezon gelmedi. Büyük ihtimalle de gelmeyecek. Neyse, bu bölümde sonuna geldik. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Dediğim gibi bu çizgi dizi böyle bitiyor arkadaşlar. Yapımcılar herhalde bizi merakta bırakmak istedi. İstedikleri gibi de oldu. Ben merakta kaldım baya. Ama büyük ihtimalle hiçbir zaman bu meramı da dindiremeyeceğim. Çünkü dediğim gibi bu çizgi dizinin bir ikinci sezonu olmayacak. Yani bu şekilde yarım kalmış bir çizgi dizi oldu. Bence açıkçası yalnız bu Cartoon Network'ün çizgi dizileri arasındaki hikaye olarak en kaliteli yapımlardan biriydi. Keşke hala böyle kaliteli yapımlara devam etseler diyor bazen insan ama işte artık yapmıyorlar, aga ne diyelim. Neyse, bu videoyu beğendiyseniz ve bu tarzdaki videoların devamını da istiyorsanız, bunun yanında bana da destek olmak isterseniz sadece 2 saniyenizi ayırıp video like atabilir ve kanala abone değilseniz de abone olabilirsiniz. Şimdiden hepinize teşekkür ederim. Artık lafı daha da fazla uzatmadan bir dahaki içeriklere görüşmek üzere. Hoşça kalın.